içeriğimiz bir banyo yenilemesi olacak. Banyonun seramiklerini kırmadan yenileyeceğiz. Öncesinde banyodaki mobilyaları dışarı alacağız. Daha sonrasında ise mermer deseni ve klozet arkasına motif çalışması olacak. Sizlere iyi seyirler dilerim. İzlediğiniz için teşekkür ederim şimdiden. Şimdi banyoda kazınması gereken yerler var. Banyoda silikon izleri var. Bazı yerlerde çalışılırken silikon izleri bırakılmış. Duşakabinin içerisinde de benzer izler var. Boya işlemi öncesi şimdi onları temizleyeceğiz. Evet, şimdi ilk kat boyamızı atmaya başlıyoruz. Temizlik işlemimizi yaptık. Bu duşakabin yerine başka bir duşakabin takılıymış. Onun da silikonlarını biraz kötü sürmüşler. Silikon üzerine boya tutmayacağı için yüzey temizliğimizi tamamladık. Şimdi ilk kat boyamıza geçeceğiz.
Şimdi son kat boyayı atacağım. Şimdi banyoyu boyama işlemimiz bitti. Bembeyaz oldu her yer. Klozet arkasına bir stencil desen çalışması yapacağım. Bu stencil'ı şöyle desenini göstereyim. Şöyle zaten yapıldığında daha iyi gözükecek. Ben eski beyin tomografimden yaptım. Tabii siz elinizde tomografi yoksa asetat kullanabilirsiniz. Çünkü asetat malzemesi bu. Şöyle. Şimdi arkasına bant yapıştırdım stencil'ın. Yani küçük bazı kalkmaması gereken yerlere. Şimdi buraya sıkma yapacağım. Sıvı cam uygulaması yapacağız. Sıvı cam yani epoksi uygulaması yapacağız.
Kesinlikle çok zararlı bir malzeme. Yapışma özelliği çok kuvvetli bir malzeme. Tenize dokunduğunda maalesef deriniz soyulmadan temizlenemiyor. İkisini bir kaba alıyorsunuz. Güzelce karıştırıyorsunuz. Yaptığım çalışmaları takipte kalarak bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere.